Saat gece 2:14. Mutfak lambası açık. Sen orada durmuşsun. Elinde soğumuş bir çay bardağı. Bebeğin az önce uyudu. Ama sen hala oturup ona bakıyorsun. Neden? Bilmiyorsun. Sadece bakıyorsun. Ve o an bebeğin uyurken seni fark ediyor. Gözlerini açmıyor. Ama küçük başını tam senin yönüne çeviriyor. Dudakları hafifçe kıpırdıyor. Ve sen donup kalıyorsun. Bu bir tesadüf müydü? Yoksa bebeğin gerçekten seni hissetti mi? Ve eğer hissettiyse bu ne anlama geliyor? Bebekler konuşamaz. Bunu biliyorsun. Ama bu onların sana bir şey söylemediği anlamına gelmiyor. Aslında sana her gün defalarca bir şey söylüyorlar. Ve bu şey dünyanın en güzel cümlesi. Ama sen o cümleyi duymuyorsun. Çünkü o cümle kelimelerle gelmiyor. O cümle bir bakışla geliyor. Bir hareketle. Bazen sadece bir sessizlikle. Şimdi sana 7 anık anlatacağım. Bu anlar her gün yaşanıyor. Belki şu an bile yaşandı. Ve hepsinin ortak bir anlamı var. Bebeğin sana "Seni seviyorum" diyor. 1. an. Bebeğin seni odaya girince gülümsüyor. Sadece gülümsemiyor. Tüm vücuduyla titriyor. Bacakları tepiniyor, kolları açılıyor. Sanki dünyada gördüğü en güzel şey sensin. Ama neden? Sen sadece marketten döndün. Sadece banyodan çıktın. Sadece odaya girdin. Ve o sanki aylar sonra görmüş gibi tepki verdi. Bu ne anlama geliyor? Nörobilim bize şunu söylüyor. Bebekler doğduklarında yüzleri tanıma merkezi tam olarak çalışmıyor. Ama senin yüzün, ebeveyninin yüzü, beyinlerinde ayrı bir bölgede depolanıyor. Neredeyse kutsal bir alan gibi. Bu yüzden sen odaya girdiğinde bebeğin beyni adeta "O geldi, o geldi" diye bağırıyor. Ve o bağırtının fiziksel hali, bacaklarının tepinmesi, kollarının açılması, bu bir merhaba değil. Bu bir "Seni özledim, seni seviyorum." 2. an. Bebeğin ağlarken sesi duyunca duraksıyor. Ağlama tam bitmeden, tam devam etmeden bekliyor. Seni bekliyor. Bazen bebeğini yatırmaya çalışıyorsun, ağlamaya başlıyor. Sen kapıya yürüyorsun ve bir anda duraksıyor. Sesin geldiğini duydu mu? Adımlarını mı hissetti? Yoksa bir tesadüf mü bu? Tesadüf değil. Bebekler, ebeveynlerinin sesini daha doğmadan önce öğreniyor. Rahim içindeyken. 9 ay boyunca sadece senin sesin onun için güvende demek. Ve doğumdan sonra da bu bağlantı devam ediyor. Ağlarken duraksaması şu demek: seninle iyiyim. Sen geliyorsun. Ben daha iyiyim. Bu bir dur bakalım değil. Bu bir sen varsın. Bu yeterli. 3. an. Bebeğin bir şeyi sana uzatıyor. Bir oyuncak, bir kaşık, bazen sadece salyalı parmağı ve gözlerinle karşılaşmayı bekliyor. Sen bunu belki sadece oyun olarak görüyorsun. Ama bebeğin için bu çok daha büyük bir şey. Neden sana uzatıyor? Neden sadece elinde tutmuyor? Çünkü bu sosyal referanslama denen bir şey. Bebekler sevinçlerini, güzel buldukları şeyleri paylaşmak isterler. Ama sadece güvendikleri kişiyle. Bir şeyi sana uzatmak şu demek: bu güzel ve güzel şeyleri seninle paylaşmak istiyorum. Bu davranışı gözlemleyen psikologlar şunu söylüyor: çocuklar bu hareketi sadece bağlı hissettikleri kişiye yapıyorlar. Eğer bebeğin sana uzatıyorsa, sen onun dünyasında en güvenli limansın. 4. an. Bebeğin düşüyor, çarpıyor ya da bir ses onu korkutuyor. Ve ilk baktığı yer sen oluyorsun. Ağlamadan önce, tepkiden önce. Önce seni arıyor. Bu çok küçük bir an, gözden kaçırabilirsin. Ama bir düşün, dünyanın en korkunç anında kim aklına geliyor? Güvendiğin kişi değil mi? Bebeğin de tam olarak onu yapıyor. Psikologlar buna sosyal referanslama diyor. Bebekler korktuklarında veya şüphelendiğinde ebeveynlerinin yüzüne bakarak "Bu durum tehlikeli mi? Nasıl tepki vermeliyim?" diye soruyorlar. Ve senin yüzün onlara cevap veriyor. Sen gülümsersen devam ediyorlar.
Sen endişelenirsen ağlıyorlar. Sen sakinsen rahat nefes alıyorlar. Sen onların pusulasısın. 5. an. Bebeğin uyurken seni duyuyor ve gülümsüyor. Uykusunda, rüyasında, sesi olmadan, anlamadan gülümsüyor. Bu an neden bu kadar çarpıcı? Çünkü uyku en savunmasız anımız. Hiçbir şeyi kontrol edemiyoruz. Ve tam o anda duyduğu sesin bebeğini gülümsettirmesi, bu bilinç dışı bir sevgi tepkisi. Beyin araştırmacıları şunu keşfetti. Bebekler uyku sırasında gün içindeki bağlanma deneyimlerini işliyor. Yani o küçük gülümseme, gün boyunca seninle yaşadıkları her şeyin bir özeti. Sen onu gece uyuturken fısıldadığın her şey, güldüğünde verdiğin her ses, taşırken çıkardığın her nefes, bunların hepsi uyurken bebeğinin zihninde tekrar çalıyor. Ve o gülümseme, bütün bunları hissedişin işareti. 6. an. Bebeğin başkaları tarafından tutulduğunda seni arıyor. Tanıdık olmayan kollar, tanıdık olmayan sesler, tanıdık olmayan yüzler ve o kafasını sana çeviriyor. Akraban onu almak istiyor. Uzatıyorsun ve bebek hemen huzursuz olup seni aramaya başlıyor. Neden? O akraban da güzel bir insan. Ama bebeğin için sen farklısın. Bağlanma teorisi bize şunu öğretiyor. Bebekler doğumdan itibaren sadece bir ya da iki kişiyi güvenli üs olarak seçer. Yabancı bir kolda seni araması, seni seçtiğini gösteriyor. Bu seçim bilinçli değil, güdüsel, içgüdüsel. Ve bu içgüdü binlerce yıldır bebekleri hayatta tutan şey. Seni seçmek, hayatta kalmak için en iyi strateji. Ama aynı zamanda en derin sevgi biçimi. Ve 7. an. Bu belki de en sessiz, en sıradan, en kolayca gözden kaçan an. Bebeğin sadece sana bakıyor. Hiçbir şey yapmadan. Sadece bakıyor. Sadece bakıyor. Ne gülümsüyor, ne ağlıyor, ne bir şey istiyor. Sadece seni izliyor. Bunu fark ettiğinde ne hissediyorsun? Belki biraz ürküntü, belki bir sıcaklık, belki her ikisi birden. Bu bakış rastgele değil. Bebekler en çok sevdikleri yüzleri en çok inceler. Seninle göz göze gelmek onlar için bir beslenme şekli. Duygusal bir beslenme. Araştırmalar gösteriyor ki bebekler ebeveynlerinin gözleri içine baktıklarında beyin dalgaları senkronize oluyor. Adeta iki beyin birbirine kilitlenmiş gibi. Bu insanlığın keşfettiği en derin bağlantı biçimlerinden biri. Peki tüm bu anların arkasında ne var? Neden bebekler bunu yapıyor? Cevap çok derin ama aynı zamanda çok basit. Bağlanma. Bağlanmak bir bebek için hava kadar, su kadar temeldir. John Bowlby adında bir psikolog, yıllar önce bunu ilk açıklayan kişiydi. O şunu söyledi. Bebekler hayatta kalmak için sevgiye ihtiyaç duyar ve bu sevgiyi bir kişiye, birincil bakım verenine yöneltirler. Bu kişi sen olduğunda, bebeğin sana baktığında, sana uzandığında, senin sesinle sakinleştiğinde, bu sadece bir alışkanlık değil. Bu milyonlarca yıllık evrimle kodlanmış bir sevgi mesajı. Ve şu an sana şunu söylemek istiyorum. Bebeğin bu mesajı sana her gün gönderiyor. Belki günde 10 kez, belki 20'ye. Ve her seferinde farklı bir dilde söylüyor aynı şeyi. Şimdi bir an için gözlerini kapat. Şu an bebeğin nerede? Uyuyor mu? Oynuyor mu? Seni izliyor mu? Ve o ne zaman son sana baktı, sana uzandı, sesin çıkınca sakinleşti? O anlarda sen belki yorgunluğunla başa çıkmaya çalışıyordun. Belki aklın başka bir yerdeydi. Belki o gece çok az uyumuştun. Ve bebeğin tüm bunlara rağmen sana bakıyordu. Çünkü bebeğin için sen mükemmel değilsin. Sen yeterlisin. Ve yeterli olmak bir bebek için dünyanın en büyük aşkını hak etmek demek. O gece saat 2.14'te mutfakta duruyordun ve bebeğin başını sana doğru çevirdi. Şimdi biliyorsun, bu rastlantı değildi. Bu bir mesajdı. En saf, en sansürsüz, en temiz haliyle sen buradasın. Ben güvendeyim. Seni seviyorum.
Konuşamayan birisinden bu kadar net bir seni seviyorum duymak için belki de tek yapman gereken şey o anları fark etmek. Bir sonraki videomuzda bebeğinizin duygusal gelişimini desteklemek için günlük yapabileceğiniz küçük ama güçlü şeyleri konuşacağız. Bu bilgileri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.